Herkese merhaba. Bugün Avrupa'nın ortasında, Alplerin eteklerinde yer alan, küçük ama bir o kadar refah düzeyi yüksek olan dünyanın en küçük 6. ülkesi Liechtenstein'dayım. Liechtenstein'a gelmek epeydir planlarım arasında yer alıyordu. Ama bugüne kadar sarkmasının sebebi İsviçre bisiklet turunun 87. edisyonunun burada başlayacak olması oldu. Böylece hem turu takip edeceğim hem de Vaduz'u gezme fırsatı bulacağım. Yani bir taşla iki kuş vuracağım diyebiliriz. Öncelikle dünyanın en küçük 6. ülkesi olan bu küçük ülkeden biraz bahsetmek istiyorum. Liechtenstein, İsviçre'nin 258'de biri kadar büyüklükte. Çok küçük bir yer anlayacağınız. Ülkenin iki ana yerleşim yeri var. Bunlardan birisi Vaduz, yani başkent olarak geçiyor. Vaduz idari başkent olup hükümetin ve prense ait sarayın bulunduğu yer. Şahan ise en kalabalık ve büyük şehir olarak geçiyor burada. Ayrıca ülkenin ticaretinin de merkezi. Liechtenstein bir prenslik ve Prens II. Hans Adam tarafından yönetiliyor. Prensin yetkileri ise oldukça geniş monarşiyle yönetildiği için. Bu genişlikten biraz bahsedelim. Bakalım size tanıdık gelecek mi? Yasama, yürütme, referandum yetkisi, anayasal değişiklikler, adli yetki, meclis fesi, uluslararası temsiliyet, aklınıza gelebilecek her türlü yetkiye sahip. Yetkilerle donatılmış bir adam, tek adam. Ne kadar tanıdık gerçekten de. Lakin bu küçük ülke dünyanın en zenginlerinden biri. Demek ki çalmayın. Düşük vergiler ve bankacılık sistemiyle ünlü esasen. Bunun haricinde dişçilik ürünleri ve yüksek teknolojili aletlerin üretiminde öncü bir ülke. Ülkenin nüfusu 39 bin civarında. 39 binin yüksek çoğunluğunu Vaduz ve Şan tarafından alıyor ve bu nüfusun büyük kısmı yabancı işçilerden oluşuyor, dışarıdan gelen. Küçük ama kozmopolit bir yapıya sahip bir ülke burası. Buranın iki tane komşusu var. Birisi Avusturya, diğeri de İsviçre. Burası İsviçre frangı kullanıyor aynı zamanda. İsviçre'deki transport olanaklarının hepsi bu ülke için de geçerli. Burada mesela buraya otobüsle geldim ve hiçbir para ödemedim. Aynı İsviçre'deki abo sistemi burada da geçerli. O yüzden güzel yani. Buranın ordusu da yok mesela. Ordusuz bir ülke burası. Herhangi bir ihtiyaç durumunda İsviçre'den yardım alıyor. Refah durumu çok üstte olan bir ülke ama turistik ziyaret açısından bayağı altlarda kalıyor. Yani radar altı bir ülke diyebiliriz burası için. Yıllık turist ziyaretçi oranı 85 bin civarıymış ki bu çok düşük. Tarihiyle alakalı başka enteresan bilgiler de var tabii. Mesela askeri olarak güzel benim okuduğum ve beni gülümseten bir hikaye oldu. Onu kısaca paylaşayım sizle. 1868 senesinde Liechtenstein ordusunu dağıtıyor. O zamandan bu zamana kadar ordusuz. En son 1866 senesinde orduyu feshetmeden sadece 2 sene önce Avusturya-Prusya Savaşı'na askeri destek gönderiyor müttefiğine Avusturya'ya. Ama ülkenin nüfusu çok düşük olduğu için ancak 80 asker gönderebiliyor. Savaş sonlandıktan sonra 80 askere hiçbir şey olmuyor. Kayıpsız şekilde geri alıyorlar askerleri. Ama bir fazla. 80 gönderip 81 alıyorlar. Ekstra asker İtalyan kökenli biri Liechtenstein ordusuna katılıp ülkeye geliyor ve buranın vatandaşı oluyor. Böyle enteresan bir bilgi de var buraya ait. En başında bahsettiğim gibi burası çok küçük bir ülke. İsviçre'nin 258'de biri kadar bir yüz ölçüme sahip. Buna karşın burada mesela toplamda 6 tane kazino var. Bu kazinolar açıkçası ülkenin refahına bağlıyorum bu kadar sayıda olmasını. Bu kadar küçük olmasına rağmen mesela İsviçre'de 21 tane var kazino. Burada bu kadar küçüklüğe rağmen 6 tane sığdırmışlar. İnsanların parası var ve oynuyorlar diye düşünüyorum. Başka ne söyleyebilirim? Biraz da suç oranlarından bahsedelim. Mesela suç oranları dünyanın en düşük yerlerinden birisi burası. Burada sadece tek bir tane hapishane var. O da genelde boş oluyormuş. Herhangi bir suç durumunda da genelde suçlular İsviçre'deki hapishanelerde kalıyormuş. Okuduğum kadarıyla durum böyle. Çok güvenli bir ülke burası yani. Burada hiçbir şey olmuyor diyebiliriz. Son bir konu ise değinmeden geçmeyeyim. Posta pulları. Liechtenstein ülkesinde özel posta pulları üretiliyormuş. Bu pul koleksiyoncuları özellikle buraya gelip buradaki postanelerden özel üretilmiş posta pullarından alıyorlar. Koleksiyonlarına katıyorlar. Böyle kendi postanelerinin sitesinden bir baktım da posta pullarına. Çok pahalı posta pulları var. Yani 4000 franka falan posta pulları üretiliyor. Böyle de bir iş kolu ve gelir yaratmışlar kendilerine. Hem de kültürel bir şey aynı zamanda. Evet, ben de buraya gelir gelmez açıkçası bu başlangıç videosunu yapmak için şöyle tepelere doğru çıkayım. Bir manzara elde edeyim diye buralara geldim. Maalesef çok fazla sinek olan bir
yerde konumlanmış durumdayım. Burası bir seyir terası. Prensin kaldığı Vaduz Şatosu ki az sonra ziyarete gidip size de anlatacağım. Şu tarafta kalıyor açıkçası, biraz daha aşağıda. Ben en tepelere kadar geldim. Buradaki teras balkonundan az sonra görüntüleri de zaten buraya eklerim bu kısma. Şu taraf, arka taraf zaten dağ olarak uzanıyor. Bu taraf İsviçre tarafı. Aşağıda kalıyor Vaduz, şu an Trizen. Böyle bu yakadan böylece uzanan bir ülke burası. Ülkeden yeterince bahsettiğimi düşünüyorum. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Daha fazla zaman kaybetmeden, gün ışığını yitirmeden şehri gezmeye başlayacağım. Tüm turda çeşitli yerleri gezip sizlere tanıtacağım. Hadi bakalım Vaduz'la başlayalım. Evet, bu arkamda görmüş olduğunuz Franz Joseph II anıtı. Kendisi Liechtenstein'ın eski prensi. Önem bazında söyleyebilecek olursak buranın Atatürk'ü diyebiliriz yani. Çünkü onun döneminde ülke her konuda ciddi aşamalar kaydetmiş. Bugünkü refah noktasına onun döneminde temel atmış diyebiliriz. O yüzden burada hemen şu arkada görmüş olduğunuz bu prensin şatosu dediğim yer burası. Vaduz Kalesi karşısına, çaprazına böyle bir onurlandırmak için yapılmış. Gelmişken tabii ziyaret etmek istedim ben de. Şimdi kaleye doğru devam ediyorum. Evet, şu anda Vaduz Kalesi'ndeyim. Başkent Vaduz'un yaklaşık 120 metre üzerinde yükselmekte olan bu kale ülkenin ve başkentin simgesi halinde. Tarihte ilk olarak 1322 yılında bahsedilmiş bu kaleden. Bayağı eski bir yapıdan bahsediyoruz. 1712 yılında Liechtenstein hanedanlığının mülkiyetine geçmiş. 1905-1912 yılları arasında kapsamlı bir şekilde yenilenmiş ve restore edilmiş. Prens Franz Joseph II, az önce anıtını gezdiğim, daha sonra burayı genişlettirmiş ve yaşanılabilir hale getirmiş. 1939 yılında ailesiyle birlikte buraya taşınmış. Mevcut prens de hala burada yaşıyor. Hafif aşağı indim ve bir teras noktası daha buldum burada. Şehre doğru bakıyor. Güzel bir manzara sağlıyor gerçekten de. Bu arada yağmur da geliyor ufaktan. Bakalım ne kadar dayanabileceğim yağmursuz. Görüyorsunuz bir toplanma noktası var. Bisiklet etkinliği orada gerçekleşecek. Takımlar o noktada tanıtılacaklar. Her yer böcek ve sinek kaynıyor. Kolumda bir örümcek vardı az önce, sarı. Hoş değil. Bu kadar yakınlığı sevmiyoruz. Uylandım. Evet, gidiyorum, devam ediyorum. Etkinlik noktasına doğru indim ben de şimdi. Vaduz tarihiyle alakalı sanat eserlerinin falan bulunduğu bir meydan var. Liechtenstein'da çok seviyorlar. Çok ünlü ufak tefek heykeller var her yerde. Çeşitli sanatçılar tarafından yapılmış. Mesela şu önümde görmüş olduğunuz gibi ufak ufak yapılar, sanat eserleri mevcut. Öncelikle bir ters tarafa doğru bir gidelim bakalım. Ondan sonra tekrardan bu tarafa doğru zaten geleceğim. Şu kısımda posta müzesi var. Size bahsettiğim posta pullarını bulabileceğim müze burada. Hemen meydanda yer alıyor. Giriş ücretsiz bu arada. Eğer gelirseniz buraya posta pulu merakınız varsa gelip girebilirsiniz. Ücretsiz girişi var. Vaduz'un merkezinde girebileceğiniz, ücretle girebileceğiniz iki tane müze var. İkisini kombine fiyat olarak 13 frank belirlemişler. Çok makul bir fiyat. Bu yapı Liechtenstein'ın en eski yapılarından biri. Liechtenstein Prensliği Hükümet Binası burası. 1903 senesinde inşa edilmiş. Liechtenstein'deki devlet yönetiminin merkezi burası. Bu bina ülke hükümetinin resmi işlerini yürüttüğü yer aynı zamanda.
Bu yapının hemen üst tarafında da zaten az önce gezmiş olduğum Vaduz Kalesi var. Hemen altlı üstlü yapmışlar burayı. Bu heykel Vaduz'un en ünlü heykellerinden, sanat eserlerinden biri. Ruhende Frau, yani dinlenen kadın heykeli bu. Bu heykel ünlü sanatçı Fernando Botero tarafından yapılmış. Ruhende Frau heykeli Botero'nun karakteristik tarzını yansıtan bir heykel. Dolgun ve yuvarlak hatlara sahip bir kadını tasvir ediyor. Kadının dinlenirken veya düşünceli bir pozda olduğu düşünülüyormuş eseri yorumlayan kişilerce. Botero'nun eserleri genellikle abartılı şekilleri ve heybetli figürleriyle tanınıyormuş. Bu da Ruhende Frau heykelinde de görülebiliyor. Botero'nun en önemli 3 eserinden biri olarak gösteriliyor bu. Geri kalan ikisi doğum yeri olan Bogota'da yer alıyor. Birisi La Mano, diğeri de La Gorda Gertrudis. Burası Sankt Florin Katedrali. Bu katedral, Vaduz'un merkezinde yer alan ve ülkenin en önemli dini yapılarından biri. Katedral, ülkenin koruyucusu olan Aziz Florin'e adanmış. Buranın tarihi oldukça eski tabii. İlk olarak 12. yüzyılda Romanesk tarzda inşa edilmiş. Ancak zamanla çeşitli dönemlerde yapılan eklemeler ve yeniden yapılanmalarla gotik tarzda bir kiliseye dönüşmüş. Buranın simge yapılarından birisi, özellikle dini açıdan. Evet, şu an Vaduz'da görmeyi planladığım son yere geldim. Burası Alte Rheinbrücke, yani eski Ren Köprüsü. Vaduz ve Sevelen topluluklarını birbirine bağlayan üstü kapalı ahşap bir köprü bu. 135 metre uzunluğundaki eski Ren Köprüsü 1901 yılında tamamlanmış. Bugün Ren Nehri üzerinde kalan son ahşap köprü bu. 2009 ve 2010 yıllarında kapsamlı bir şekilde yenilenmiş burası. Sadece motorsuz trafiğe açık. Öncelikli olarak bisikletliler tarafından kullanılan bu tarihi köprü. Sevelen diye bahsettiğim yerde İsviçre tarafı oluyor. Karşı taraf zaten İsviçre. Şimdi etkinlik noktasına döneceğim çünkü takımlar açıklanacak. İnsanlar bekliyorlar takımları. Ben de oraya doğru ufaktan yol alıyorum. Evet, etkinlik alanına şimdi dolaşmaya başladım. Yağmur da böyle tatlı tatlı yağıyor. Nui Tour de Suisse resmi sponsorlarından. Ana sponsor burada arkamda. Şapka ve tişört dağıtıyorlar herkese. Ekipmanlar, tişörtler, işte kokteyller falan alabilmeniz için yerler var. Bisikletler keza satılıyor. Ben de şu dondurmamı açayım ya. Şurada da az önce size gösterdiğim, dinlettiğim konser alanı var. Yiyecek içecek bölümü burası. Büyük bir çadır kurmuşlar ve canlı müzik var. Herkese turun ikinci gününden, Vaduz'un ikinci gününden merhaba. Dün burada zamana karşı etabı koşuldu. Ben de dünü açıkçası çekimsiz geçirerek tamamen bir dinlenme günü olarak ayırdım. Buranın keyfini çıkardım. Bu sabah tur buradan ayrılıyor. Zürih'e doğru geçecekler. Ama ben oraya doğru gitmeyeceğim. Finişinde yer almayacağım. Bugün planı açıkçası burada kalmak olacak. Malbun'a doğru, yukarı doğru çıkacağım. Orası da bu ülkenin en önemli kış turizmi noktası. Dağlara yakın bir yer yukarıda. Bisikletimi otobüse atacağım ve oraya doğru çıkacağım. Sonra oradan buraya doğru
doğru bir gezi planlıyorum. Bugünün planı bu şekilde. Enteresan bir olay geçti başımdan. Bir kene yapıştı bana. Yapışmış yani. İlk gün burada Vaduz çekimini yaptığımda bahsetmiştim, hatırlıyorsanız. Çok fazla sinek var, böcek var. Hatta videonun bir tanesinde sarı bir örümcek yürümüştü kolumda ve demiştim ki çok huylandım falan diye. Görmedim onu. Çok ufak bir kene yavrusu. Yani böyle o kadar yakından bakmam gerekiyor ki. Bakınca ayaklarını gördüm, böyle oynadığını, dişini geçirmiş. Ve nereye yapmış bunu? Saatimle kolum arasına girmiş. Ben de tabii koluma baktığım zaman silkelediğimde görmedim. Meğerse o aşağıda kalmış saatimle kolum arasında ve koluma dişlerini geçirmiş sağ olsun. Artık nasıl ısırıyorlarsa çok da bir fikrim yok. En son herhalde çocukken bir kene bana yapışmıştı. Bugünün planlarının arasında şu görmüş olduğunuz City Train'le Liechtenstein'ın önemli noktalarını gezmek de var. Evet, yola koyulalım bakalım. Herkese keyifli seyirler diliyorum. Başlıyoruz. An itibariyle Malbun'a geldim. Malbun bir dağ kasabası. Deniz seviyesinden 1600 metre yukarıda kalıyor. Tatilciler ve kış turizminden faydalanmak isteyenler yukarıdaki dağlarda kayak yapıyorlar. O yüzden buraya geliyorlar. Ufak bir teleferikle dağ tepesine doğru bir çıkış var. Şimdi ben bu 1600 metrelik rakımdan aşağı doğru ineceğim. Çok güzel yerler vardı. Şu otobüsle geldim zaten. Hava 8 derece falan daha soğuk. Bende de şort falan var. Tabii aşağı göre giyindiğim için. Hafiften böyle üşüyerek aşağı ineceğim. Liechtenstein'ın en önemli yerel yemeklerinden biri olan Käsknöfle. Buraya özel peynirli bir makarna, soğan ve elma püresiyle beraber servis ediliyor. En ünlü yemeklerinden biri buranın en eski otelinde yapılıyormuş. Alpen Hotel Malbun. 1908 senesinde kurulmuş ilk defa Alpen Hotel. Gelmeden bakmıştım, araştırmıştım. Şu an ne yazık ki aç değilim. O yüzden burayı es geçiyorum ama bir gün buranın o yerel yemeğini mutlaka yiyeceğim. Sizin de aklınızda olsun. Bu ülkeye gelip yerel yemek yemek isterseniz Malbun'daki Alpen Otel'de Käsknöfle'yi yiyebilirsiniz. Özellikle makarna severlerin bayılacağını düşünüyorum ki ben bir makarna aşığıyım. Bir pasta severim. Öyle. Burada da durup bu oteli bir göstermek istedim sizlere. Bu kısım Malbun'dan aşağı indiğinizdeki ilk kasaba olan Steg. Şöyle gerçekten doğayla iç içe bir yer burası. Ve burada da çok iyi. Bir saniye. Ufak bir göl var burada. Çok iyi be. O kadar temiz bir hava var ki. Evet, inişime devam ederken bir bölüm gördüm burada. En çok hoşuma giden şey şuradaki ufak kulübe oldu. Buraya tuvalet ayarlamışlar. Buradaki asıl olay şu. Buraya bir defibrilatör yapmışlar. Yani kalp krizi geçirenlere veya kalbinden sıkıntı yaşayanlara, burada sonuçta bir hastane olmadığı için hemen bir action almak adına buraya böyle bir medkit koymuşlar. Çok hoş ya. Çok iyi yani. Bunu İsviçre'de bile görmedim. Umarım bizim oralara da gelir. Evet, bu güzel ülkeyi gezmeyi bitirdim artık. Tekrardan 1600 rakımlardan Malbun'dan aşağı Vaduz'a kadar indim. Yine Vaduz merkezdeyim. Birçok güzel yer gezdim. Gerçekten yukarılar çok güzeldi. Malbun, Steg, Triesenberg muhteşem manzaralar sundu gerçekten de. Steg'deki gölden ayrılamadım.
Aşağı inerken çeşitli manzaralar gördüm ve yoluma devam etmekte zorlandığım anlar oldu gerçekten de. Planlarım biraz aksadı ama olsun. Acayip güzel bir gündü. Siz de umarım keyifle izleyeceksiniz. Mesela City Train'le dolaşma fikrim vardı ama o kadar fazla gezdim ki gerek duymadım City Train'e. Tabii bir de şöyle bir fikrim var, bir daha buraya mutlaka geleceğim. Çünkü çok beğendim, aşırı beğendiğim bir ülke oldu burası. Çok kompakt, aşırı düzenli, intizamlı, kurallara uyulan muhteşem bir ülke burası gerçekten de. Yukarıdan aşağı inerken bunu çok daha net fark ettim. Muhteşem yollar var. Sürüş için, bisiklet için muhteşem gerçekten her şey. Daha önce ben İsviçre'ye bu kadar benzeyen başka bir yer görmedim. Kopyası adeta. Bir de üstelik çok küçük, kompakt ve inşaatsız hali. 2 gün, 3 gündür burada geziyorum. Toplamda gördüğüm inşaat sayısı 4 ya da 5. Tertemiz bir ülke. İnşaat yok. Yani 4 ya da 5 inşaatı İsviçre'de yemin ediyorum size 100 metrede falan görüyorsunuz. Her zaman bahsediyorum her yer kazılı diye. Burada öyle bir şey de yok. Kesinlikle gelip gezmenizi tavsiye ederim. Zaman kısıtlamanız mı var? İsviçre gibi büyük bir yere gitmeye, gezmeye gözünüz yemiyor mu? O zaman kesinlikle Liechtenstein'ı gelin gezin diyorum. Başka da diyecek bir şeyim yok gerçekten. İnanılmaz beğendiğim bir ülke oldu burası. Herkese tavsiye ediyorum. Sizler için çoğu yeri çekmeye çalıştım. Evet, diyebileceklerim bu kadar. Ben turun geri kalanında çekimler yapmaya devam edeceğim. Görmediğim yerler var, oralara gideceğim. Daha şehirler bekliyor beni. Başka videolarda görüşmek üzere diyorum. Herkes kendine iyi bakıyor.